Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Girişteki sesten de anladığınız gibi bugün çıtır çıtır el açması börek videosu hazırladım. Hemen lafı hiç uzatmadan buyurun böreğimizin yapım aşamasına geçelim. Böreğimizin hamuru için yoğurma kasesine 1 su bardağı su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik su bardakları. 1 çay bardağı yoğurduğumuz sulu tarafından yoğurt ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet de yumurta ekliyorum. Hamurumuz mayasız olacak arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemelerimi çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu üzüm sirkesi kullanıyorum. Sizler dilerseniz elma sirkesi olarak kullanabilirsiniz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 5,5 su bardağına yakın un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Hamurumuzun sert olmaması için unu yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim. Börek hamurumuzun daha güzel kıvamlı olması için mutlaka sıvı malzemelerini böreğimizin yapmadan önce 15-20 dakika oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. Hamurum toparlandıktan sonra yoğurma kasemden alıyorum ve tezgahımın üzerinde de güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan, elastik, yumuşak bir hamur olması yeterli. Gördüğünüz gibi yumuşak dokulu bir hamur elde ettim. Tezgahımda da daha rahat güzel açmak için hamurumu güzelce yoğurduktan sonra hamur kesme aparatıyla 14 eşit parçaya böleceğim. Bezelerimi ufaklığı büyüklüğü ayarlayarak 14 parçaya ayarlayacağım arkadaşlar. Çok fazla büyük bezeler yapmayalım. Ufak mandalina büyüklüğünde olması yeterli. Hamurlarımı bu şekilde avucumun içine yuvarlayarak 14 beze elde ettim. Bezelerimi unlamış olduğum servis tabağımın içine alıyorum. Biraz bu şekilde 10 dakika kadar üzerine buzdolabı poşeti örterek dinlenmeye alacağım. Hamurumuz da güzel kıvamlı olduğu için 10 dakika beklemesi yeterli. 10 dakika bekletmiş olduğum bezelerimin 2-3 tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Geri kalan bezelerimin tekrar üzerine örterek hava alıp üzerinin kurumaması için kenara alıyorum. Bezemin altını üstünü güzelce unladıktan sonra merdane yardımıyla küçük pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Bezelerimi dinlendirdiğim için arkadaşlar merdane ile çok kolaylıkla saniyeler içerisinde bezemi büyüttüm. Pasta tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Açmış olduğum bezelerimi kenara alıyorum ve tekrardan unlamış olduğum bezemi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu işlemi hızlıca yapalım ki kenarda bekleyen bezelerimizin de üzeri kurumaması için. Bezelerimi hızlıca açtıktan sonra 175 gram kadar tereyağımı erittikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yağlı karışımımı güzelce karıştırdıktan sonra bezelerimin üzerine yağlamak için kenara alıyorum. Açmış olduğum bezemin üzerine her yerine yağ gelecek şekilde fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Bezemin her yerine güzelce yağladıktan sonra üzerinde açmış olduğum bezemi kapatıyorum. Kenarlarından da bu şekilde çekerek aynı boyda olmasını sağlıyorum. Avucumun içiyle üzerine bu şekilde baskılar uyguluyorum. 14 tane bezemi bu şekilde yağlayarak üzerinde tekrardan bezeleri kapatarak toplamda 7 tane beze elde etmiş olacağız. Tekrardan yine aynı şekilde bezemi yağlıyorum ve üzerine açmış olduğum bezemi örterek bu şekilde kenarlarını aynı boyda olmasını sağlıyorum. Elimle bu şekilde üzerine bastırarak güzelce hamurumun birbirine yapışmasını sağlıyorum. Geri kalan bezelerimi de aynı işlemi uygulayarak devam ettim. Toplamda 14 tane bezemi yağlayıp ikili olacak şekilde 7 tane beze elde etmiş olduk. Üzerine kapatacağım temiz mutfak bezimle ve bu şekilde yarım saat dinlenmeye alacağım. Yarım saat üzerine örtülü olarak bekletmiş olduğum bezemin
Bir tanesini tezgahıma alıyorum. Geri kalan bezelerimin tekrar üzerine örttüm ki arkadaşlar üzerinin kurumaması için. Bezemin altını üstünü güzelce unluyorum. Dilerseniz nişastalı unlu karışımla da açabilirsiniz. Ben sadece unlu açmayı tercih ettim. Hamurum da güzel dinlendiği için, arasında yağladığım için kolaylıkla oklavamla açabiliyorum. İlk önce oklavayla büyütebildiğim kadar büyüttüm. Sonrasında oklavama sararak büyük yufka olana kadar açacağım. İlk başlarda birazcık unlayacağım arkadaşlar. Sonrasında çok fazla unlama gereği duymadan rahatlıkla açmış olacağım. Bu aşamadan sonra artık çok fazla unlamadan yufkamı büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Hamurumu dinlendirme aşaması yaptığım için de kolaylıkla oklavaya dokunduğum an hamurum zaten kolaylıkla büyüyor. Hamurumuz da yumuşak olduğu için çok sert hamur yoğurmadık. Sizler de bu aşamalara dikkat ederseniz çok fazla yufka açmada tecrübeli olmasanız da kolaylıkla açabilirsiniz. Yufkamı oklavama sarıyorum. Kenarlarından baskı uygulayarak gördüğünüz gibi kolayca açtım. Tekrardan yine oklavama sardım. Kenarlarından baskı uygulayarak yeterli inceliğe gelene kadar açmış olduğum yufkamı oklavamı bu şekilde alıyorum. Üzerindeki fazla unlarından da arınmasını sağladım silkeleyerek yufkamı. Yufkam yeterince incelttikten sonra üzerine yağlı karışımından bu şekilde döküyorum. Fırça yardımıyla da her yerini güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Yufkamızı ne kadar güzel yağlarsanız börekleriniz de o kadar lezzetli olacaktır. Daha güzel yağlanması için de üzerlerini bu şekilde bastırarak her yerin güzelce yağlanmasını sağladıktan sonra uç kısmını içeriye doğru katlıyorum. Ben içinde arkadaşlar böreğimin lor peyniri kullanacağım. Sizler tabii ki istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bir tutam da ince kıyılmış maydanoz ekledim ve bu şekilde lor peynirimi dağıttıktan sonra uç kısmını tekrar içe katlıyorum ve bu şekilde kıvıra kıvıra böreğimin şeklini veriyorum. Çok fazla sıkı olmayacak şekilde kıvıralım ki daha güzel içi de pişmesi için. Çok sıkı olmayacak şekilde sarmış olduğum böreğimi bu şekilde elimle uzatarak sallıyorum. Her yerinin eşit kalınlıkta olması için hazırlamış olduğum böreğimi yağlanmış tepsime bu şekilde gül böreği şeklini verip tepsime yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi de aynı işlemi uygulayarak açmaya devam ediyorum. Bezelerim bekledikçe açma işlemi daha kolaylıkla oluyor. İkili beze açmış olduğum halde incecik gördüğünüz gibi yufkalar elde ettim. Bu aşamaları sizlere daha fazla sıkmamak adına göstermedim arkadaşlar. Aynı uygulamayı uygulayarak diğer yufkalarımı da hepsini açtım. Ve şimdi ikinci yufkamı da açtıktan sonra yağladım. İçini de lor peynirini ekledikten sonra bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde açarak tepsimin hepsine güzelce dizdim. Yufkalarım, bezelerim bekledikçe o kadar kolay açıldı ki dakikalar içerisinde yufkalar elde ettim. Bakın o kadar güzel ince oldu ki tepside beklerken baloncuklar oluştu yufkalarımda. Sizler de hazır yufka almak yerine bu şekilde evinizde kolayca açarak çok güzel börekler yapabilirsiniz. Böreğimin üzerine sürmek için arta kalan yağlı karışımın içine 3 yemek kaşığı kadar sütümü ekliyorum. 1 adet yumurta sarısını da ekleyeceğim ve güzelce karıştırıp böreğimin üzerine süreceğim. Sosumu karıştırırken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Karıştırmış olduğum börek sosunu fırça yardımıyla böreğimin üzerine her yerine güzelce sürüyorum. Bu sayede böreğin daha güzel kızarmasını sağlayacağız. Bu şekilde hazırlayarak üzerinde güzelce kapatıp derin dondurucunuza da kaldırabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde de aniden çıkartıp güzelce pişirip ortaya bir tepsi böreğiniz kolaylıkla hazır olmuş olur.
Böreğimin sosunu güzelce sürdükten sonra önceden 5 dakika ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda böreğimi pişirmeye fırınıma koyuyorum. İlk önce 180 derece alt üst fanlı ayarda biraz pembeleşip kızarana kadar bu şekilde pişiriyorum. Sonrasında el açması börek olduğu için içinin de güzelce çekmesi için 170 derece fansız ayarda böreği güzelce kızarana kadar pişirdim. Aslında biraz uğraşıcı gibi görünse de gerçekten çok kolaylıkla açabileceğiniz bir tepsi börek oluyor. Sadece bekletme aşamaları birazcık oyalayıcı. Geri kalan oklavayla açmak çok kolay. Denediğinizde de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hazır yufka almak yerine evinizde bu şekilde sağlıklı şekilde kendi el açma böreklerinizi yapabilirsiniz. Böreğimin biraz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlere hemen dokusunu da göstermek istiyorum. Böreğim hem yumuşak hem de çıtır çıtır oldu. Çok kolaylıkla kesilebiliyor. Sesten de anladığınız gibi çıtır çıtır pul pul dökülen börekler oldu. Kesmiş olduğum böreğimin dilimini de servis tabağına alarak sizlere hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böreğimin altında ne kadar güzel kızardığını sizlere göstermek istiyorum. Dokunduğunuzdan elinizde dağılan çok güzel börek oldu. Umarım sizler de bu güzel böreği dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.